Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok pratik bir tatlı tarifi hazırlayacağız. Böyle lezzeti damaklarınızda yer edecek ve her zaman yapmak isteyeceğiniz çok pratik bir tatlı tarifi olacak. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Dilerseniz bu güzel tarifimizin yapılışına hep birlikte geçelim. Tarifimize önce şerbetimizi hazırlamakla başlıyoruz. Çünkü şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Burada 3 bardak şekerim var. Hemen üzerine böyle 5-6 damla da limon ilave ediyorum. Üzerine 4 su bardağı da su ilave ediyorum. Şimdi şekerim biraz eriyene kadar karıştıracağım. Evet, şekerim yeterince eridi. Şimdi ocağımın üzerine alacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha şerbetimi kaynatıp ocağımın üzerinden alıp soğumaya bırakacağım. Biz de bu arada şerbetimiz soğurken tatlımızı hazırlayacağız. Evet, şerbetim hazır. Tatlımızın yapımına başlayalım. Tatlımız için bütün gerekli malzemelerim burada. Burada 150 gram eritmiş olduğum margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Yağımın üzerine çıkan o köpüğünü de aldım arkadaşlar. Sizler de kesinlikle alın o köpüğü. Çünkü neden derseniz tatlımız piştiğinde üzerinde bir yanıksı görünüm olur. Eğer yağımızın üzerindeki o beyaz köpüğü almazsak. Burada da 300 gram kadar Antep fıstığım var. Yarım kilo da tel kadayıfım var. Şimdi hemen böyle yan tarafa alıyorum malzemelerimi ve tatlımı hazırlamaya başlıyorum. Bir parça alıyorum. Bu şekilde böyle düzlüyorum önce. Ve üzerine bu şekilde yağımdan ilave ediyorum. Yine bu şekilde düzlüyorum ve şeklini veriyorum. Bu şekilde. Tatlımızı iyice toparlayalım. Bu şekilde dağınık olmasın. Ve ortasını bu şekilde açalım. Bu şekilde. Şimdi ortasına Antep fıstığımdan ilave ediyorum ve tepsimin içine alıyorum. Hemen şöyle göstereyim. Yine bir parça alıyorum kadayıfımdan ve bu şekilde düzlüyorum. Yine üzerine yağ ilave ediyorum. Yine bu şekilde toparlıyorum kadayıfımı ve şeklini veriyorum. Bu şekilde. Hemen bu uç kısmını bu şekilde altına doğru verelim ki açılmasın. Yine ortasını bu şekilde açıyorum. Ve Antep fıstığımdan ilave ediyorum. Yine tepsimin içine alıyorum. Hemen son bir tane daha göstermek istiyorum. Yine kadayıfımdan aldım bir miktar. Bu şekilde düzlüyorum. Ve üzerine yağımdan ilave ediyorum.
Yine bu şekilde toparlıyorum ve şeklini veriyorum. Bu şekilde. Yine ortasına Antep fıstığımdan ilave ediyorum. Evet, şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp altı üstü kızarana kadar tatlımı pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor. Evet, tatlım pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda yarım saatte pişti. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi hemen böyle şerbetini ilave ediyorum. Böyle tatlımızın üzerinden ilave edelim şerbetini ki her tarafına eşit bir şekilde çeksin şerbetini. Hemen şöyle şerbetimin de kıvamını göstereyim. Tam tatlımıza yakışır bir şerbet oldu. Şimdi tatlımı 1 saat dinlendireceğim şerbetini iyice çekmesi için. Tatlımız dinlendi. Hemen böyle servis tabağıma almak istiyorum. Hemen böyle şerbetinden de biraz üzerine gezdirmek istiyorum. Yani o kadar güzel bir tatlı oldu ki kesinlikle hepinize tavsiye ederim yapmanıza. Hem de yapılışı çok kolay bir tatlı tarifi. Kesinlikle kaydedin ve kaybetmeyin. Her zaman yapmak isteyeceğiniz bir tatlı tarifi oldu. Hemen şöyle altına da göstereyim. Altı da üstü de çok güzel bir şekilde kızardı. Böyle yakından da göstermek istiyorum. İçini iyice görün diye asla hamursu olmadı tatlımız. Kesinlikle tatlı canınız istediğinde ilk aklınıza gelecek tatlı tarifi olacak. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Kendim yaptım diye söylemiyorum. Gerçekten de çok güzel bir tatlı olmuş. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, tarifimi burada sonlandırıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.